Merhaba arkadaşlar, PC Teknik Elektronik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım, nasıl gidiyor, ne var ne yok şimdi. Şimdi burada arkadaşlar Dreamstar'ın Nova 2'si var. Emlogic'in yeni nesil işlemcisi X5M ile geliyor bu arkadaş. S905 X5M. Yapay zeka AI destekli olduğunu iddia ediyor. Tabii ki AI destekliyor ama AI tam anlamıyla çalışmıyor. Burada Dreamstar Nova 2 diye logomuzu görüyorsunuz. Siyah kutu üzerine logoyu basmışlar. Basit siyah bir kutu, yine plastik. Şöyle yanına bakalım. Sol tarafında arkadaşlar 2 adet USB girişimiz var. Birisi tip A, diğeri tip C arkadaşlar. Bu arkadaşın tip A girişi USB 2.0 olmasına rağmen neredeyse USB 3.0 gibi çalışıyor diyebilirim yani. Tip A'sı hızlı. SD kart girişimiz, optik ses girişimiz, yüzlük LAN girişimiz, HDMI 2.1 girişimiz, DC 5 volt girişimiz cihazda mevcut yani. HDMI 2.1 5 B destekliyor, B destekli. Güzel bir cihaz yapmışlar. Bol bol giriş çıkış koymuşlar. Bu giriş çıkışların olması bizim için çok iyi. Dreamstar güzel işler yapmaya başladı yani. Güzel Sei Robotics'in cihazlarını getiriyor. Bu da bizim için güzel bir artı özellik. Şimdi kumandamıza bakalım. Şöyle bir ekranıma odaklayayım. Yine Google'un referans kumandasının devamı G11 var burada da arkadaşlar. Normalde G10 ya da B21 diye giderdi bu kumandalar. Şöyle bir Live TV tuşu var burada. Buna 200 saniye basılı tutarak herhangi bir tuşu atayabiliyorsunuz. Tuş ataması yapabiliyor. Şu arkadaşa bir yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar, Dreamstar Nova 2 açılıyor. Şöyle bir Dreamstar logosu koymuşlar. Google'un animasyonu arkadaşlar. Google'un açılıyor. Evet arkadaşlar, şu anda kurulum işlemi tamamlandı. Arka planda gerekli olan uygulamaları kurdu. Şimdi ana ekran açılacak. Ekran koruyucu vesaire soruyor. Özellikleri soruyor. Burada şey geldi. Birden çok profil isterseniz farklı bir profil ekleyebilirsiniz. Çocuklar için ebeveyn denetimi gibi çocuk profili oluşturabilirsiniz. Gibi şeyleri soruyor. Cihazımız kuruldu. Şimdi şu sizdeki bu gri renk sorununu bir çözelim. HDR sürekli aktif ilk kurulumda. Ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlara gittiğimiz zaman buradan ekran ses bölümüne giriyoruz. Girdiğimiz zaman burada içerik dinamik aralığını eşleştir. Aslında HDR audio ya da HDR adaptif gibi şeyler yazıyordu. Bunlar her güncellemelerde falan da filan da değişiyor. Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu açtığımız zaman renklerimiz normale döndü. O gri, soluk renkler gitti. Çünkü artık SDR menüye geçtik. Muhakkak içerik dinamik aralığını eşleştir. Bunu ilk kurulumdan sonra hemen buraya gelip açın. Burada renk formatı var. Bunu ben 12 bit yapıyorum. 442. Bu şekilde kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tabii ki. Bunda bir sorun, bir sıkıntı yok. Yani. Evet. Genel olarak her şey güzel. Şimdi ben gerekli olan uygulamaları ayıdaydı falandı filandı, internet hız testiydi falan, bunları yükleyip geliyorum. Gerekli olan uygulamaları yükledikten sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi gerekli olan uygulamaları ben yükledim. Şu arkadaşı bir test edelim bakalım. Bir bakalım ne var ne yok, bize ne veriyor ne sunuyor. Bakalım Dreamstar Nova 2 nasıl olmuş, bir bunu görelim. AIDA 64'e gidelim. Cihaz üreticimiz Sei Robotik, modelimiz Nova 2, markamız Dreamstar. 2 GB DDR4 RAM'imiz var. Depolama tarafında da 32 GB depolamamız var. RAM tarafında Samsung'un RAM'ini kullanmışlar. Depolamada da Ryzen'ın Nant'ı kullanılmış. 32 GB depolamadan bize 23 GB civarı bir depolama kalmış. Bizim yüklediğimiz uygulamalar sonrası da 11 GB bir alan kalmış. İşlemci tarafında da Emlogic'in yeni nesil işlemcisi
S905 X5M var arkadaşlar. Bu M2 biraz işlemcinin kırpılmış olduğunu gösteriyor. 4 çekirdekli 2,5 GHz hızında Emulogic güçlü bir işlemcisi mevcut. İşlemci güzel, onu sevdim ben. 6 nanometre ile üretilmesi, yeni nesil teknoloji olması. Hem hız ve serinlik açısından da GHz'inin yüksek olmasından da güzel. Burada gördüğünüz gibi 64 bit desteğinin olduğunu söylüyor, fakat bu cihazı bize 32 bit de veriyorlar. İçerideki Android tvOS yazılımımız 32 bit olarak geliyor. 64 bit X5'te olacak, bunun kırpılmamış versiyonunda. O 64 bitle geliyor. GHz olarak güzel, hız olarak güzel. 2,5 GHz olduğu için de DDR4'ün tüm performansını kullanabiliyoruz. Orada bir kısıtlama yok. Grafik yongası tarafında da Mali G310 kullanılmış. Mali G310 da geliyor. Mali G310 V2, bu da yeni nesil yeni grafik yongalarından. 4K 60 FPS 60 Hz çözünürlük veriyor Android menüde ve diğer uygulamalarda, her yerde. Bu da güzel. A tarafında da maalesef kısmışlar, kısıtlamışlar. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 vermişler. Yani Wi-Fi 5 de geliyor. Bunun ben Wi-Fi 6 ve Gigabit Ethernet de gelmesini isterdim. Ethernet'e de 100'lük vermişler. Yani 100'lük Ethernet hani bu zamanda pek yakışmıyor. Hani Wi-Fi 6'nın da bu zamanda bu cihazlarda olması lazım. Zaten cihazın işlemcisi, cihazın donanım olarak cihaz Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet ve eğer istenirse, eklenirse Dolby Vision'da destekliyor. Bu 3 özellikten mahrum gelmiş. Açıkçası buna biraz şey yaptım. Hani işlemcinin desteklediğini ben genelde bu cihazlarda görmek istiyorum. Bunların üzerine bastım. Daha iyileri, daha her şeyin bulunduğu güzel cihazlar tabii ki önümüzdeki dönem içinde, önümüzdeki dönemde, ilerleyen zamanda gelecek. Yani genel olarak hani cihazın performansı vesairesi, her şey güzel. Hani ben cihazı sevdim. Hız olarak, kullanım olarak, günlük kullanımda çok güzel bir cihaz, onu söyleyebilirim. Kodeklere baktığımız zaman da Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos gibi ses kodeklerini, AV1 video ve HDR desteği var. HDR içerikleri AV1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos gibi sesleri bu cihazda alabilirsiniz. Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Atmos, Netflix, Prime Video, Disney gibi yerlerde bunları alabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki harici olarak içerik oynatırsanız onu da alabilirsiniz. Genel anlamda güzel olmuş. Şöyle bir test sonuçlarına bakalım. Önden bazı testler yaptık. Onları göstereyim ben. Öncelikle internet arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan testi yapmayacağım. Daha hızlı oluyor böyle. 5 GHz Wi-Fi 6 demişim. Benim modemim Wi-Fi 6 destekliyor yani. Wi-Fi 5 testi diyelim biz buna. Yani ben Wi-Fi 6 modemde test ettiğim için 5 GHz Wi-Fi 6 diye yazıyorum. 48'e 15 almışım. Hani Wi-Fi 5 performansı gayet güzel. Burada bir sorun yok. Neredeyse ben 50 alıyorum internet servisi sağlayıcımdan. Tam paket hızımı aldım diyebilirim. 2.4 Wi-Fi 4 2.4 GHz Wi-Fi 4'te de 48'e 15 almışık. Burası da gayet güzel. Burada da bir sorun yok. Sıralı okuma yazma NAND hız testi. Sıralı yazmada 100, sıralı okumada 208, rastgele yazmada 10, rastgele okumada 10, memory copy hızımızda 2.92. Bunlar da güzel. Normal disk NAND okuma testimizde de 591 megabit okuma, 110 megabit saniye yazma olarak vermiş. Bu da güzel. Tabii ki Antutu benchmark testi de yaptık. Antutu tarafına geldiğimiz zaman da arkadaşlar şöyle bir açalım Antutu'yu. Bekliyorum, bastım ama biraz bekletiyor bazı uygulamalarda. Uygulama yükleniyor. Bekliyoruz açılmasını. Hemen şak diye öyle karşımıza gelmiyor. Neyse. Bazı uygulamalar böyle. Şimdi bir dakika, istemeden mouse'a bastım. Evet, kayıt devam ediyormuş arkadaşlar. Çünkü mouse'u değiştirdim. Bluetooth'a çektim. Hem bilgisayarı hem de box'ta kullanıyorum. Şöyle bir tıklayalım Antutu test sonucunun üzerine. 177.285 puan almışık. Bu da Antutu'da gayet güzel bir sonuç.
177.285 gayet güzel. Şimdi Antutu, bir de Antutu Benchmark AI testi yaptım. Bunu da göstereyim. Burada da 50.987 almışık. 25.041 puan resim işleme, 25.946 da video işleme olarak vermiş. Daha ne derseniz, bir de tabii ki olmazsa olmaz Gangbang 5 testi yaptık. Bir de Gangbang'e bakalım, orada ne almışık, orada ne yapmışık. Evet, bu uygulamalarım arkadaşlar, bu cihazda bu şekilde bu yüklü gelmiyor. Ben bunu sonradan yükledim. Bizim Telegram grubuna katılırsanız, Telegram grubundan da APK grubuna erişirseniz bu uygulamasını oradan temin edebilirsiniz. Ya da internette araştırıp bunun gibi bir şeyler bulabilirsiniz. Şimdi Gangbang'i açtık. Hemen Gangbang test sonuçlarına bakalım. Single core'da arkadaşlar tek çekirdekte 190 puan almış. Multi core çoklu çekirdekte de 657 puan almış. Test sonuçları da bu şekilde arkadaşlar. Gangbang 5 test sonuçlarına merak eden arkadaşlar da buradan bakabilirler tabii ki. Genel olarak arkadaşlar cihazın performansı, kullanımı, arayüz, menülerde geçiş falan vesaire, bunlar çok iyi. Bir de ben TV Quick Action ile arkadaşlar şöyle bir ses kısma tuşuna uzun basarak bana güç menüsünü getirsin, bunu ayarladım. Buradan kapatabiliyorsunuz. Tam kapatma yapıyor kapattığı zaman. Belli bir süre sonra tekrar da açılabilir. Bu tam kapatmanın garantisini vermiyorum. Çok uzun detaylı test etmedim. Tabii ki her halükarda yeniden başlat dediğinizde cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bunun için güç paneli atamanız lazım. TV Quick Action üzerinden. Yine tarayıcı performansı. Şöyle bir mobil tarayıcı performansına bir bakalım. Burada ne veriyor? Burada ne yapıyor? Buradan direkt Google'a gidebiliriz mesela. Kısa yollar var. Genel olarak tarayıcı performansı da bu arkadaşın güzel. Şöyle bir Amazon diyelim. Amazon'a gidelim. Amazon.com.tr. Reddet diyelim, konumumuza erişmesin. Gerçi erişiyor zaten de, bir de izin istiyor. Evet. Genel olarak görüyorsunuz hızlı şekilde yükleniyor. Hani bu tarayıcının diğer özelliklerini de test ettim. Hani oraları şey yaparsanız oralarda da bir sorun, sıkıntı yok. Genel anlamda güzel. Tabii bir de TV uyumlu bir tarayıcı test ettik. Ana sayfaya gittiğiniz zaman şuradan TV Browser arkadaşlar. Nerede o? Burada. Bunun gibi ya da Yandex Browser çıktısı testini atadım. Yıldız tuşuna tıklıyorum kumanda üzerinden. Evet, yıldız tuşu daha seri şekilde, hemen basınca bir tekrar basayım. Evet. Yıldız seri, kumandanın üzerindeki o büyük tuş var ya, Live TV tuşu. Ona tıkladığınız zaman o biraz geç tepki veriyor, onu söyleyeyim yani. O tuşla ilgili. Yine açıyor kısa yol. Şimdi kısa yol, bir televizyon simgesi var biliyorsunuz. Ona da kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Buradan televizyon simgesine de neyi atayalım? Mesela ona da neyi atayalım? Ona basarsak mesela bunda şey yoktu. Ne yoktu? Disney. Uygulama kısa yolu yoktu. Bu TV simgesine de Disney'i atayım. Evet, kısa yolu oluştur diyelim. Şimdi o küçük TV simgesine bastığım zaman da arkadaşlar Disney'in açılması lazım. Onu bekliyoruz. Evet, Disney açılıyor. Evet, kumandanın üzerindeki 3 adet tuşa herhangi bir şey uygulama atayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Genel anlamda cihaz gerçekten güzel, kullanışlı. Bir de USB girişlerinin çok olması da bize ekstradan şöyle söyleyeyim, 2 adet USB girişi sağlıyor. Birine ben 1 TB'lık SSD hard disk taktım. Diğerine 256 GB'lık bu Type-C girişi olan yere 256 GB'lık Kingston'un USB 3.0 bellek taktım. SD kart girişine de 64 GB'lık bir flash bellek taktım. Bunun içinde benim oyunlarım var. Retro arcade oyunlar, emülatör oyunları. Bunları attım. Buradan da bu oyunlara oynayabiliyorum. Retro oyunları bunda oynayabiliyorsunuz. Burası da güzel. Şimdi şöyle bir handikap var USB'lerde. Kingston flash belleğim mesela Type-C'de takılı. Bu Type-C girişi arkadaşlar sistem geliştir seçeneklerini aktif ettiğiniz zaman buradan eğer USB hata ayıklamayı açarsanız maalesef bizim o
ölüyor. Çünkü buna USB host koymamışlar. Her ne kadar seri üretimi olsa da. USB host olsaydı onu açsaydık o ölmezdi. O girişimiz. Bir de bildiğiniz gibi ekran ses bölümünde ekran ölçeklendirme, bir de AI SR yapay zeka aktif etme, bunları ekran bölümüne almamışlar. Gizli kalmış. O gizli menüye nasıl ulaşırsınız onu da göstermiştik gerçi. Şöyle bakalım, gördüğünüz gibi USB hata eklemeyi açınca uçtu, fakat burada devreye şey giriyor. Zaten normal tip A'yı kullanın eğer USB'den bir içerik oynatacaksanız. Tip A girişini kullanın. Tip A girişi tip C girişine göre daha hızlı, onu söyleyeyim ben size hız olarak. İkisi de USB 2.0 ama nasıl olduysa bunun USB 2.0'ı tip A girişi USB 3.0 gibi çalışıyor. Hemen onu da göstereyim size. Ama dur, onu göstermeden önce şöyle bir gidelim. Şu USB hata ayıklamayı bir buradan kapatalım arkadaşlar. Hemen girelim. Biraz videomuz uzun olacak. Zamanınızı alacağım ama detaylı şekilde takıldığınız bir yer olabilir. Kullanırsanız çözemediğiniz sorunlar olursa bu sorunların da çözümlerini gösteririm. Gördüğünüz gibi Kingston flash belleğim yeniden geldi oraya kapatınca. Şimdi o yüzden hani videolar uzunsa uzundur. Bizim videolar genelde uzun oluyor zaten. Like atmanızı, bir like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız yine sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Bakın önce bir şu hard diskime gideyim ben. SSD hard diskime gideyim. Hard diskim içinden şöyle test videoları diyelim. Buradan hemen bir Jellyfish video testi yapalım. Çok şey olmasın diye öncelikle Jellyfish 250'den başlayalım biz. 200'ü geç, 250. Görüyorsunuz sorunsuz. Jellyfish 310 bit. Görüyorsunuz sorunsuz. Hemen Jellyfish 400 açıyorum. Bu Jellyfish 400'ü çoğu cihaz açmaz zaten. Donar, takılır ya da siyah ekran verir. Jellyfish 400'de de gördüğünüz gibi USB 3.0 performansıyla oynatıyor. USB 2.0 ama USB 3.0 gibi takılmadan sorunsuz oynatıyor burada. Tabi aynı test videolarını hemen Kingston Type-C flash belleğin olduğu yerden oynatacağız. Şimdi siz anlayacaksınız ne anlatmak istediğimi. Nasıl USB 3.0 gibi oynatıyor. Valla o tarafında orada herhalde veri yolu daha kuvvetli tip A'nın. Biraz şey yapmışlar. Teknoloji bu. Adamlar yapmış yani. USB 3.0 gibi USB tip A yapmışlar. Jellyfish 200 diyelim. Görüyorsunuz. 250 diyelim. Bakın hafif hafif takılmaya başladı. Jellyfish 300 diyelim. Görüyorsunuz takıla takıla gidiyor. Jellyfish 400 diyelim. Bakın duraksaya takıla takıla dona dona gidiyor. Yani iki Type-C olan USB girişinde USB hızları iyi değil yani, ama bunun ikisinin de aynı bu şekilde olmaması, bakın adamlar da diğer tip A girişini nasıl yaptılar onu bilmiyorum. USB 2.0 değil, hani ben sanki diğerinde, bakın diğerine geçtim, USB 3.0 bir giriş koymuşlar gibi. Burası benden artı puan kazandı şimdi. Bak burası artı puan kazandı. Yani arşivci arkadaşlar bir hard disk ya da SSD taktıkları zaman bu cihazın normal tip A girişi olan yerinden yüksek bitrate'da filmler falan açtıkları zaman sorun yaşamayacaklar. Bunu buradan anlayabiliyorsunuz. Burası güzel olmuş. Bunu sevdim. Yani genel anlamında video performansı güzel. Tabii ki 4K HDR efendime söyleyeyim bu içerikleri oynatırsanız. Bir de bazı arkadaşların yaptığı hatalar var. Şimdi onlara da biraz şey yapmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar oradan buradan şey yapıyorlar. Gidiyorlar efendime söyleyeyim. Bu arkadaşlar Dolby Vision video açıyorlar. Ondan sonra bu cihazda HDR sorunu falan var diyorlar. Şimdi genel anlamıyla bu cihazda sorun yok ama siz HDR destekli bir TV Box'ta, televizyonunuz Dolby Vision desteklese bile HDR destekli bir TV Box'ta Dolby Vision görüntü açtığınız zaman bu şekilde morumsu, pembemsi renk karışıklığı bu şekilde bir görüntü alırsınız. Buradan şeyi beklemeyin yani. Bunda HDR açacaksınız arkadaşlar. Yani içeriklerinize dikkat edin. Bana Dolby Vision içerik açarak abi renkler birbirine giriyor falan, bunun HDR'ında sorun var demeyin yani. HDR artıyla Dolby Vision, HDR bunlar farklı şeyler. Bunları da anlamanız lazım.
Genel anlamda cihaz performansı güzel. Şöyle bir de LG'nin Demo 4K videosunu açalım. Yani görüyorsunuz her şey 10 numara 5 yıldız. Sesli komut test edelim. Mesela bunda Play Store aç. Google Play Store'u açıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da çözdük. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse Google güncellemesini kaldırarak bu sorunu çözebilirsiniz. Sesli komutta Play Store'u ulaşabilirsiniz. Zaten TV arayüzü Play Store olduğunu görüyorsunuz. Beyin Connect'ti, Tot'tu, Eksen'di, TV Bu Go'du, efendime söyleyeyim de Smart Go falan filan. İhtiyacınız olan uygulamaları buralardan yüklersiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her şey 10 numara 5 yıldız olmuş. Şimdi bir de Asphalt açalım. Asphalt 8 açalım. Bir de oyun oynayalım. Evet, oyunumuz yükleniyor. Gerçi buralara ben keserim. Direkt oyunun başladığı yeri açarım. Oradan devam ederiz. Evet, devam etmek için bir tuşa bastık, bekliyoruz. Şimdi değil diyelim. Evet, yarış başladı. Adamlar aldı başına gitti. Bizim araba bu oyunda biraz bu bölümde zayıf kalıyor. Daha iyi bir araba olsaydı daha performanslı olur. İşte kaza yapmazsak burada da iyi bir şey alabiliriz tabii ki. Evet, uçalım bakalım. Evet arkadaşlar, genel anlamıyla Asphalt 8. Bunu oynarsınız. Arayüzde, görüntüde, oyunda herhangi bir sorun, frame atlaması, donma, takılma yok ama ilk açılışta oyun biraz reklamlardan dolayı geç açılıyor. Bekliyor, o giriyor, bu çıkıyor. Evet arkadaşlar, Asphalt bu şekilde Asphalt oynayabilirsiniz tabii ki. Asphalt dışında bunda oyun olarak ne oynarsınız? Oyun olarak bunda emülatörler var arkadaşlar. Şöyle popüler emülatörler var. Bir de Cloud, Better Cloud X var. Bu Game Pass oyunlarını buradan giriş yaparak bunda oynayabilirsiniz. Bu uygulama ücretsiz bir uygulama. Yalnız Game Pass ücretli. Buradan Game Pass üyeliğinizde giriş yaparak Game Pass hesabınız varsa bir de paketiniz varsa Game Pass oyunlarını oynayabilirsiniz. Bu konuda sorun yok. Bir de ana sayfa tuşuna başladığımızda şu Google Launcher'ın yüklenmesi bu beni uygulama çıkışı gerçi biraz rahatsız ediyor ama bunu da Bypass Projective Launcher'la Google Launcher'da da kullanabilirsiniz. PSP oyunu falan oynarsanız bu Sega oyunları, MDMO, Neo Geo, Neo oyunları, Nintendo oyunları, NES Emo gibi bir sürü çeşit emülatör oyunu oynayabilirsiniz. Hatta bir tane de biz Mami 32'den şöyle bir oyun açalım. Retro oyunlar, arcade oyunlar. Bunları oynarsınız. GeForce Now, bu cihazda GeForce Now'da bir şey beklemeyin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. GeForce Now olarak bu cihazda GeForce Now maalesef bir sıkıntılı. GeForce Now performansı iyi değil. Neyse yanlış yere girmiştik. SD karta girelim. Buradan oyunlara gidelim. Oyunlara gittikten sonra da şuradan Mami 32'ye gidelim. Ne oynasak? Şu birden basalım bakalım bu ekranı tam ekran yapabiliyoruz mu? Evet oluyormuş. Neyse Mustafa'yı alacaktım. Jack geldi.
Evet, bu şekilde arcade oyunlarda oynarsınız bu arkadaşlar. Tamam. Geri gidelim. Yine. Evet, Double Dragon. Chiampu, adamım benim. Evet arkadaşlar, Chiampu. Double Dragon. Ne yapıyorsun oğlum, dur gelme. Evet, işini bitirdik Jimmy'nin. Evet, bu şekilde arkadaşlar retro oyunlar falan filan zaten oynarsınız. Bu kısımda sorun yok, oyun kısmında. Şimdi arkadaşlar Dreamstar Nova'da GeForce Now oyun testi yapıyoruz. Bu oyun testlerini bir yapalım mı? Yani GeForce Now sıkıntılı, öyle sıkıntısız değil ama oyuna gir çık yaparak mesela bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben bunu şeyde test etmiştim. Xiaomi'de test etmiştim. Xiaomi'nin 3. neslinde. Xiaomi'de oyunu açmıştım. Oyunu açılırken şey olmuştu. Direkt reset atmıştı makine. Yani Xiaomi'de direkt oyun pat diye gitti, dondu. Artık çalışmıyor, burada gitti. Yani bu cihazda GeForce Now sıkıntılı. Şimdi tekrar ana menüye gidiyoruz. Buradan sonra giriş yapıyoruz buraya. Ben size GeForce Now'un donmadığı bir oyun daha açacağım. O da Asphalt 9, yani bu Asphalt var burada GeForce Now. Asphalt'ı açarsanız donmuyor. Bakın tekrar girdim. Gördünüz mü? Nereye uçmuştuk biz? Burası neresi? Tam karşıya çıkamamıştık, neyse. Aha. Aşağı inebiliyoruz mu madem? Havalandırmadayız. Neyse, oyun dondu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş çık yaptık. Oyun tekrar başladı. Evet, indirdik. Donuyordu, donmadı. Ha. Evet arkadaşlar, burada da cihaz reset attı gördüğünüz gibi. Siz görüyor musunuz? Bir bakayım ben bilgisayara. Evet, oyunda reset attı. Evet, siz de görmüşsünüz zaten. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani GeForce Now maalesef X5M'de lisanslı cihazlarda başarılı değil. En azından Xiaomi'de oyunu da açmıyordu. Direkt reset atıyordu. Bayağı bir yere kadar geldik. Cihaz küt diye reset attı. Şimdi merak ediyorum, acaba GeForce Now yine oyundan devam edecek mi, eder mi? Bir bunu görelim. Dur bakalım. Şöyle bir tabii kumandayı kolumuza aktif edelim yandan. Bakalım. Abi oyunda dondu pat diye. Donmadan sonra gördünüz siz de reset attı. Yani GeForce Now kısmı başarılı diyemiyoruz arkadaşlar, o yüzden. Tekrar açtım, bakalım ne olacak. Duruyor mu acaba orada? Oyun kaydı duruyorsa kaldığımız yerden devam edebiliriz. Nvidia. Evet, cihazı reset attı. Tabi iyice detaylı bir şekilde konuyu ele almak lazım, incelemek lazım. Aha, kaldığım yerden de devam ediyor, iyi mi? Bak gördünüz mü görüntüyü?
donarak gidiyor. Yukarıda da band genişliği düşük diyor. Bak hata verdi. Bu sunucular ile bizim cihazın gitti. Oyun gitti. GeForce Now makineleri sunucuları kaynaklı olabilir ama bu Fomatix'in Boxer Plus'ı var. Allwinner'ın H728'i var. Bu cihazlarda nedense sorun olmuyor. Bizim RAM 2 GB ya, belki RAM'imizin RAM, bu biliyorsunuz bu oyunları direkt MMC'ye hafıza yazmadan RAM üzerinden oynatıyor. Belki RAM belleği alırken bu bellek büyüklüğü yüksek geldiği için, oyunu idare edemediği için oyunu reset atıyor olabilir. Çıkış yapalım. Neyse, bu oyunu oynayamayacağız belli oldu ama belli bir yere kadar geldik yine de. Sorun yok demek olmuyor. Bu işler böyle yapılmıyor yani. Herkes düzgün test yapsın ona göre. Yani yüzeysel testler olmuyor. Neyse, oyun sırası gelince ben tekrardan açacağım. Oyuna döneceğiz geri. Evet arkadaşlar, Asphalt başlıyor arkadaşlar. Asphalt Unit, Asphalt 9. Oyunumuz başlıyor. Bakalım hayırlısı, ne olacak, ne gidecek. Bir bunu görelim bakalım. Burada ne yapıyor bu cihaz? Sorun çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu? Bunu görelim. Evet arkadaşlar, Asfalt'ta dediğim gibi sorun sıkıntı çıkarmaz. Ama herhalde GeForce Now'da sadece Asfalt'ta kalmak istemezseniz. Bazı arkadaşların paketi var. Onlar paketlerine uygun olanı almak istiyor. Ben de GeForce Now'a para versem, bir dünya para ödesem ve sadece bir Asphalt için bu şekilde cihaz almazdım. GeForce Now'un hakkını vermek isterdim gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi oyun süresi uzayınca bu oyunda da sorun çıkarmaya başladı. Ara ara dönüyor. Hani ilk başta bir sorun yapmadı ama oyunun süresi uzadıkça GeForce Now'da sorun sıkıntı çıkarmaya başladı alet. Yani kısacası GeForce Now için alacaklar bu arkadaşı satın almayabilir. Yani GeForce Now'la işimiz yoktur. Günlük kullanım için hızlı, seri, güzel cihaz. Evet, GeForce Now kısmı da, GeForce Now performansı da böyleydi arkadaşlar. Bunu faydalanmak için şimdi şöyle gelelim. Buradan USB hata ayıklamasını açmanız lazım. Bunu açtığınız zaman Type-C girişindeki USB girişiniz ölüyor. Onun da bilgisini söyleyeyim. Söylemiş miydim bilmiyorum. USB'lerinizin biri ölüyor. Ondan sonra arkadaşlar ben ADP Share üzerinden yapıyorum da bunu ATB Tools'tan yapıyorum. ATB Tools üzerinden. Siz ATB Tools uygulamasından yapıyorum. Tabi ADP üzerinden de oluyor. ATP TV uygulaması yükleyerek de yapabilirsiniz. Fakat o her zaman olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bazen o uygulama sorun çıkarıyor. O yüzden farklı bir ADP uygulamasıyla yapabilirsiniz. Ya da benim gibi ATB Tools üzerinden yapabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi Google TV Launcher'ı devre dışı bıraktım. Ondan kurtuldum. İsterseniz buradan ayarlar simgesine tıklarsınız Project Launcher içinden. Buradan Emlog Check ayarlara gidersiniz. Görünüm üzerinden isterseniz ekran pozisyonunuzu ayarlarsınız. Ya da burada color, format, bunları değiştirebilirsiniz. Buradan sistem pozisyon girerek buradan zoom out, zoom in diye ekranınızı televizyonunuza göre ayarlarsanız, eğer ekran taşması ya da ekran küçük geliyorsa, burada bir hata alırsanız. Ve HDMI seç. Geç, ben bunu kullanmıyorum. Ses bölümünden de Bluetooth'ta, eğer bazen Bluetooth'ta şey oluyor. Bluetooth'ta aygıtlarda aygıt sapması oluyor. Mesela Bluetooth'u açtınız, bir hoparlör eklediniz. HDMI out'ta seçili kalabiliyor. Bluetooth'a atlama yapmıyor. Şimdi bir Bluetooth hoparlör açtım sizin için denemek için. Burada bir bağlansın hoparlörümüz. Otomatik bağlanması lazım. Daha önceden eşti. Bağlandı. Şimdi şuradan bir çıkalım, bak göstereceğim onu. Gördüğünüz gibi Bluetooth'ta otomatik atlamış ama bazen eşlemesi tamamlanıyor, Bluetooth'ta atlamıyor. O zaman
HDMI out seçili kaldıysa buraya gelip buradan Bluetooth'a atlarsanız Bluetooth aygıtınızdan ses alırsınız. Bluetooth'u kapatayım ben. Şimdi Bluetooth'ta işimiz yok. Otomatik olarak çıktı zaten. Buradan da Stiff, arkadaki Stiff optik ses, o ışık var ya yanıyor, onu kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Açık kapalı fark etmiyor gerçi de. İsteyenler onu kapatabilir. Gelişmiş ses, ben None seçtim. Size ses gelmesi için sizde otomatik seçili olacaktır. Ona göre bakarsınız. Taşınabilir hotspot arkadaşlar. Bu taşınabilir hotspot özelliği de mevcut. İsterseniz açıp kullanabilirsiniz. Ben mesela Nova 2 diye isim verdim. Buradan cep telefonumdan test yaptığımda Max 38 hız aldım. Güzel taşınabilir hotspot özelliği de güzel şekilde Wi-Fi'nizi ya da Ethernet üzerinden aldığınız interneti odanız üzerinizde kablosuz olarak paylaşabilirsiniz. AI SR arkadaşlar, bu var. Low'daydı, ben bunu high'ta aldım. Bu açık kapalı çok bir şey fark etmiyor. Bunun çalışma mantığı Nvidia'daki gibi değil. Nvidia tüm yazılımın içinde gömülü. Nvidia'nın modülleri var. Nerede açarsanız açın görüntü yükseltmesi yapıyor. Bu süper çözünürlük arkadaşlar genelde uygulama bazlı. Zaten Advanced menüsü falan da bunun burada gizli görüyorsunuz. Ekstra bununla ilgili mesela AI ile ilgili görüyorsunuz. Yukarıda da show diyor. Infofonton, yani AI görüntü yükseltme ile ilgili daha detaylı bilgilerin verdiği bir tik varmış. Bakın şurada kapalı görüyorsunuz. Bu AI ile ilgili detaylı bilgilere de buradan bunu açarak ulaşamıyoruz. Arkada da AI PQ, yani bunun açık olduğunu da görüyorsunuz. AI SR, buradan da görüntü işleme de açık. Fakat bunun nasıl çalıştığıyla ilgili bir fikrimiz yok. Hani hangi uygulama destekliyorsa, mesela destekleyen uygulamalarda görüntü yükseltme olarak çalışır. Ama hangi uygulamaların çalıştığını, nerede aktif olduğunu göremiyoruz. Yani açık ya da kapalı bir görüntü fark etmiyoruz. Ama zaten grafik yongası Mali G31'e göre, Mali G310'la geldiğine göre biraz daha parlak ve net görüntü görüyoruz. Renkler daha parlak ve net olduğunu, görüntünün biraz net olduğunu bu işlemcide fark edebiliyoruz. Genel olarak hani AI var ama şimdilik gözlemledim, ben çalıştığını tespit edemedim. Yani çalıştığını göremiyoruz zaten. Arka planda uygulama bazlı, hani atıyorum YouTube AI SR bunu destekliyorsa görüntü yükseltmeyi, bunun YouTube'da kullanabilirsiniz. Bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız? 360p bir video açarsınız, düşük çözünürlüklü, piksel pikseldir videonuz. AI SR süper çözünürlük devreye geçtiği zaman sizin o görüntünüzde bir yükseltme yapar. Görüntü kalitesini iyileştirir. Daha izlenebilir bir görüntü sunar. O zaman dersiniz ki süper çözünürlük çalışıyor. Bu anlamda güzel. M-Log ek ayarlar üzerinden yine ayarlarınızı yapabilirsiniz. Genel anlamıyla performanslı, kullanışlı, güzel bir cihaz olmuş zaten. YouTube performansı da cihazın gayet güzel, stabil. YouTube'da da gezinip her şeyi yapabilirsiniz. Seviyorum. Hani Next'te Mali G57 var. 4K HDR videolar. Nextstart'ta Mali G57 var ama performans ve hız, akıcılık anlamında işlemci yeniliği, 6 nanometre, ısınmama gibi, serin çalışması gibi özellikleriyle hız açısından, performans açısından X5M'li Dreamstar Nova öne çıkıyor. Yani genel anlamıyla Nova'nın verdikleri Next'e göre daha iyi. 4K HDR videolarda da bir sorun, sıkıntı yok. HDR videolar size gri gelebilir. Bu bizim Capture Card'la ilgili. Bunu da her seferinde söylemek zorundayım. Çünkü bazı arkadaşlar bunun HDR kaynaklı sorun olduğunu anlayamazlar. Yazla ilgili bir sorun mu var da bu renkler niye böyle gri soluk diye düşünebilirler. 4K'ya aldım. Şöyle istatistikleri de açalım. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda HLG olarak oynatılıyor. Bu HDR, HLG. Aynı şeyler hemen hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4K içeriklerde bir sorun, sıkıntı yok. YouTube geçişleri, YouTube içinde dolanma, gezinme, bunlar gayet hızlı, gayet seri. Aynı zamanda bu arkadaşta şey de var, şöyle göstereyim. Bu arkadaş Google TV'de geldiği için hız ayarları var. İsterseniz hızlı şekilde de oynatabilirsiniz videoları. İsterseniz normal de oynatabilirsiniz.
Performans olarak sesli komutlu vesairesi güzel. Sesli komuta basarak konuşuyorsunuz. Yani serilik bakımından, hız bakımından, kullanış olarak her şeye 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Sevmediğimiz yerler gigabit etherneti yok. Wi-Fi 5'ten geliyor. Bluetooth 5.0 var. Efendime söyleyeyim. Wi-Fi 6 yok. Gigabit ethernet, Wi-Fi 6, Dolby Vision. Bunlar eksik. Bunlar da olsaydı dolu dolu olabilirdi. Bazı gerekli ayarları da ana ekrana almamışlar. Ana menüye çekmemişler. Onlar gizli kalmış. Herhalde atlandı ama böyle şeylerin de atlanmaması lazım. Bunlar tüketiciler için önemli. Sei'nin geliştiricileri, Sei Robotics'in geliştiricileri bu ara biraz tömbel yani. Emlogi çek ayarlar üzerinden de zaten bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar genel olarak arkadaşlar, çok fazla uzatacak bir şey yok. Hani cihaz genel olarak hızlı ve seri. Hani Nextstart Pro mu, Dreamstar Nova 2 mi derseniz ben Dreamstar Nova 2'yi tercih ederim. O da hani Nextstart Pro'ya kötü demiyorum. Fiyat performans anlamında o da güzel. Mali G57 var onda da, biliyorsunuz, Nextstart Pro'da. Yani özetlersek arkadaşlar, Dreamstar Nova Nex'e göre genel performans anlamıyla önde, daha iyi, daha seri, daha hızlı. O yüzden Dreamstar Nova diyorum ben. Nova 2 diyorum. Neyse arkadaşlar, video da çok uzadı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.